Kemokon'dan herkese merhabalar. Bugün gerçekten çok güzel bir ürünle karşınızdayım. Bunu zaten çekeceğim diye yorumlarda bahsetmiştim. Bu şu ana kadar gördüğüm gerçek bir oyuncu TVS kulaklık. Arkadaşlar nedenini ise zaten ileriki kısımlarda neden bu şekilde söylediğimi anlayacaksınız. Ben şu ana kadar kullandığım hiçbir kulaklığın bu kadar daha iyi performanslı olduğunu görmedim. Bunu çok net, açık bir şekilde söylemek istiyorum. Razer burada gerçekten tam manasıyla bir TVS oyuncu kulaklığı yapmış durumda. Dilerseniz kutu içeriğinden başlamak istiyorum. İlk önce size şöyle bir kutusunu göstereyim. Razer Hammerhead Hyperspeed diye geçiyor. Lütfen diğer Hammerhead'lerle karıştırmayın. Bu Hyperspeed olanı, yani içinden 2.4 GHz dongle çıkan modeli. Diğer modellerden farkı da zaten burada açığa çıkıyor. Şöyle sağ ve solunu göstermek istiyorum. Arkasında ve şöyle sert bir kutu olduğunu da göstermiş olalım. İlk önce kutu içeriğinden başlayalım. Bir adet içinden bir tarafı Type-C, bir tarafı Type-A şeklinde yarım metrelik bir kablo çıkıyor. Bu şarj kablosu. Arkadaşlar Razer'ın olmazsa olmaz sticker'ı çıkıyor. Bir adet kitapçığımız çıkıyor. Şöyle small, medium, large şeklinde kulakçık silikonlarımız mevcut. Ve kulaklığı kulaklık yapan aslında bu Hyperspeed alıcımız da kulaklığın içinden çıkıyor. Teknik verilerinden her zamanki gibi biraz bahsetmek istiyorum. 10 mm'lik sürücülere sahip, 20 Hz ile 20 kHz arası frekans aralığımız mevcut. 91 dpi yüksek ses seviyesi, Bluetooth 5.2 ve 2.4 GHz'lik bağlantı seçenekleri, ANC, ENC ve ortam sesi algılaması mevcut. Multi platform destekli, Chroma RGB'li, en fazla kullanım süresi 6,5 saat. Toplamda ise 32,5 saat kullanım süresi. Bu kulaklığın detaylarına inmeden önce sizi uyarmak istiyorum. Bu kulaklık oyuncular için tasarlanmış, artı olarak müzik ve film izleyebiliyorsunuz. Bu ne demek? Yani bu kulaklık aslında müzik için, ses için değil. Tamamıyla oyun odaklı, oyunda performans göstermesi için tasarlanmış bir kulaklık. Müzik ve film, bu gibi şeyler de bunun ANC'si, ENC'si artı olarak yanına eklenmiş bir kulaklık. Yani bu adam bu kulaklığı aldığı zaman oyun dışında müzik, ses dışarıda takılabilsin diye tasarlanmış. Bu yüzden müzik ve ses için arıyorsanız bir kulaklık, bu kulaklık kesinlikle size göre değil. Gidin bunun yarı fiyatına aynı ses özelliklerine sahip kulaklık alabilirsiniz. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Dilerseniz fazla lafı uzatmadan detaylara inelim. Bildiğiniz üzere bu gördüğünüz model PlayStation sertifikalı. Bunun Xbox sertifikalı olanı da var. Onun rengi ise yeşil olan bir renk. Yani bence bu beyaz daha hoş ve daha şık ve dışarıda taşımaya daha elverişli olduğunu söylemek gerekiyor. İçine geçmeden önce kutu tasarımından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu böyle cebinizde rahat bir taşıyacağınız bir kulaklık kutusu kesinlikle değil. Yani şöyle elime aldığım zaman gerçekten kocaman bir kulaklık. Cebinize koyduğunuz zaman da ne diyeyim, taşıması pek kolay bir kulaklık değil. Daha çok hemen böyle PlayStation'ınız yanına, bilgisayarınız yanına koyabileceğiniz ve kullanabileceğiniz bir kulaklık. Derseniz ki alırım çantamda, küçük bir tane çantamda taşırım ya da ben cebimde taşımaktan rahatsız olmuyorum derseniz de tabii ki de kullanabilirsiniz. Type-C ile şarj olan bir kulaklık. Üst tarafta Razer logomuz, yazımız var. Açıp kapamamız mıknatıslı, kullanımı gayet güzel. Hemen şurada şöyle göstermek istiyorum. Mavi ışığımız var. Bu mavi ışık, ben renk körüyüm tam bilmiyorum ama yeşile döndüğü zaman orta seviye, kırmızıya döndüğü zaman ise kritik. Bilginiz olsun. Yani buradaki bölümden de şuradaki ışıktan da ne kadar şarjınızın kaldığını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda kutumuzda hızlı şarj özelliği maalesef yok. Yani taktığınız zaman yavaş yavaş dolan bir kutumuz var. Asus'un aksine ve 3 saatte şarj oluyor. Bu aslında normal bir şey. Neden? Çünkü ortalama olarak 5 saat kullanabildiğimiz bir kulaklık ve toplamda 30 saat kullanabildiğimiz bir kulaklığın 3 saatte şarj olması bence benim için çok fazla değil. Zaten 5 saat gidiyor ve toplamda 30 saat gidiyor. Gayet yeterli. Açtığımız zaman arkadaşlar alınma gerçekten zor. Şu an benim elim kuru ve kaygan olmadığı için tek de alabiliyorum. Ama inanın bana, biraz eliniz yağlı ya da biraz böyle kaygan olduğu zaman şunu şuradan tutmak çok zor oluyor. Ve aynı zamanda kulaklıklarımız bıraktığımız zaman yerine oturan bir mıknatısa sahip. Yani normal kulaklıklardan aslında bir farkı yok. Sadece çıkartması zor. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, kulaklıklarımızın biraz şeklinden bahsetmek istiyorum. Şuradaki yuvarlak kısım kulağınıza gerçekten çok güzel bir şekilde uyuyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ve rahatsız da etmiyor. En önemli kısımlardan bir tanesi. Böyle bak, ellediğiniz zaman pürüzsüz, çok tatlı bir eğimlere sahip bir kulaklık ve bel kısmı, yani uzantı sap kısmı diyelim, ince bel. Bu da kulağınızda gerçekten hoş görünmesine sebebiyet veriyor. ANC ve ENC için iki tane mikrofonumuz buralarda mevcut.
Silikonlarımız değiştirilebiliyor. Zaten söylemiştim, small, medium, large şeklinde geliyor. Ve bu kısımda gördüğünüz gibi Chroma RGB'miz 16 milyon renk sahibi. Ben bunu böyle yaptığıma bakmayın. Bağlandığım zaman tamamıyla kaybolacak. Tabi siz burada dilediğiniz ayarları da burada yapabiliyorsunuz. Ve bu kısımda aynı zamanda dokunmatik. Dokunmatik kısmına arkadaşlar alışılması zor. Yani şunu demek istiyorum. Biraz diğer kulaklıklardan farklı. Yani şöyle bir tıkla, çift tıkla tarzında değil. Evet, bu komutlar da var ama şöyle bir komut da var. Çift tıkla basık tut, 3 bas basık tut ya da 3 bas gibi böyle değişik değişik diğer kulaklıklara nazaran farklı basım kombinasyonları mevcut. Tabi bu kombinasyonları değiştirebiliyor musunuz? Tabii ki de değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş Razer adına. Kulaklığımızın bir güzel özelliği, benim en çok faydalandığım ve en sevdiğim özellik arkadaşlar, kulaklığın dokunmatik kısmından istediğiniz gibi sesi kısıp ya da yükseltebiliyorsunuz. Bu isterse switch'inize bağlayın, isterseniz PlayStation'ınıza bağlayın, isterseniz bilgisayarınıza bağlayın. Herhangi bir ses aygıtına bağlanmaksızın direkt olarak basık tutarak sesi alçaltıp yükseltebiliyorsunuz. Bu gerçekten diğer kulaklıklardan ayıran konusu. Ve aynı zamanda ANC ve ortam sesini dokunmatik kısımdan da aktive edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, ses kalitesine gelecek olursak 1500-2000 liralık kulaklıklarda bulabileceğiniz ses kalitesine sahip. Equalizer ayarında özellikle işlem yaptığınız zaman çok daha güzel ses kalitelerine ulaşabiliyorsunuz. Yüksek ses seviyesi gayet yeterli. Yani kulağınızda böyle bangır bangır duyabileceğiniz yüksek ses seviyesine de sahip. O konudan da herhangi bir şekilde muzdarip olmayacağınıza emin olabilirsiniz. Oyunlardaki ses kalitesine gelecek olursak bence bu kulaklıkta bahsedilmesi gereken yer de orası. Şöyle ifade etmek istiyorum. Battlefield 1'i multiplayer'ını oynamayan yoktur diye düşünüyorum. Ve orada 60 kişiye 60 kişi savaş yapıyoruz ve oradaki adamların seslerini duymak ne kadar hani birbirine karıştığını bilirsiniz. İnanın bana, her bir adımı teker teker duyabildiğiniz bir kulaklık. Yani ilk başta ben de böyle bir performans beklemiyordum. Belki şu an siz de inanmıyorsunuz ama gerçekten çok mükemmel olmuş. Özellikle adım sesini duymayı açtığınız zaman inanılmaz bir performans sergiliyor kulaklığın kendisi. Tabi bu sırada 2.4 GHz'e bağladım ve aynı zamanda da 6,5 saat değil de 5 saate yakın gitti şarjı. 2.4 GHz'e bağladığınız zaman ve işte oyun modu gibi ya da ayak sesleri gibi bu gibi özellikleri açtıkça şarj süresinden gittiğini de söylemek istiyorum. Biraz daha bağlantı meselelerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kulaklıkta hem 2.4 GHz hem de 5.2 Bluetooth'umuz mevcut. Burada şöyle bir acayiplik var. Bilgisayarınıza 2.4 ile bağlanıyorsunuz. Bluetooth'la da telefonunuza bağlanıyorsunuz. Burada herhangi bir sorun yok. Ama ikisini aynı anda kullanamıyorsunuz. Bu garip. Yani ya 2.4'ten çıkıp Bluetooth'a bağlanacaksınız ya da Bluetooth'tan 2.4'e bağlanacaksınız. Yani ikisine bağlanıyor ama ikisini aynı anda kullanamıyor. Kulaklığımızın kontrollerini bilgisayar üzerinden yapamıyoruz. Kontrolden kastım işte dokunmatik kısmını değiştirme, RGB'sini değiştirme, equalizer ayarı, bu gibi şeyleri PlayStation ya da bilgisayar üzerinden yapamıyoruz. Nereden yapıyoruz? Razer Audio, yani telefonumuzdan yapıyoruz. Bilginiz olsun. Peki telefona nasıl bağlanacağız? İşte en can sıkıcı nokta burası arkadaşlar. Şöyle 2.4 GHz aparatımızı bilgisayarınızdan sökmek zorundasınız. Aynı zamanda iki kulakçık da kulaklık kutusunun içinde olmalı. Eğer şarjı bitikse yine bağlantı yapmaz. Sadece bir tanesinin bile bitik olsa yine bağlantı yapmaz. Her ikisi dolu kutuda ve aynı zamanda 2.4 GHz'de bilgisayarınızdan çıktığı zaman ve telefonunuzla kutu yakın durduğu zaman o zaman bağlantı yapıyor. Ve bağlantısı yavaş, bilginiz olsun. Ben bunu öğreninceye kadar bayağı bir vakit geçti. Umarım sizin faydanıza dokunmuştur. Şöyle değişik bir olaydan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 500 liralık bir kulaklıkta bile mevcut olan bir özellik. Şaşıracaksınız ama Razer'da yok. Kulaklığı kullandınız. İşte dinleyeceğinizi dinlediniz. Kulağınızdan çıkarttınız. Dinlediğiniz şey durmadı. Hadi bu bazı kulaklıklarda var, bazılarında yok. Ama gelip bunu kutusunun içine koydunuz. Normalde ne yapması lazım? Durması lazım. Razer'da durmuyor arkadaşlar. Çok garip. Yani kutusuna koysanız dahi bu şekilde durmuyor. Ne yapmanız lazım? İlla bu kapağı bu şekilde kapatmanız lazım. Yoksa hala daha çalmaya devam eder ve piliniz biter. Yani şuraya bir sensör koymamış, bunun içine koyduğun zaman kapansın diye bir sensörümüz bile maalesef yok. Bu da bence çok önemli. 500 liralık bir kulaklıkta bile olan bir özellik. Şu an duyduğunuz ses Razer Hammerhead Hyperspeed'e ait. Bence ses kalitesi gayet güzel. Bu arada bağlantı şeklim PC üzerinden 2.4 GHz'lik aparatla beraber duyuyorsunuz. Bence mikrofon kalitesi olarak gayet iyi. Sizler ne düşünürsünüz bilemem. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kulaklığımız burada. Hemen üst tarafta şarj durumlarını görebiliyorsunuz. Right ve left şeklinde. Ben alttan başlamak istiyorum.
Tıkladım. Özelleştirme yaptığımız kısım burası. Mesela ben özellikle burayı açık bıraktım. Hold 2 second yani 2 saat 2 söyleyemedim. 2 saniye tutmayı ayarlamak istiyorsunuz. İşte ANC on, o ANC açma gibi ya da oyun modu gibi, voice asistan gibi atamalar yapabiliyorsunuz. Buradan istediğinizi yapabilirsiniz. Sağ ve sol olarak da ayrı. Yani bu detaylar işte bu sistemi yavaşlatan kısım mı diyeyim ne diyeyim, artık siz kendiniz yorumunuzu size bırakıyorum. Burası bağlı olduğumuz kişileri gösteriyor. Oyun modu olduğun yer isterseniz açar, isterseniz kapatırsınız. Oyun modunu da açtığınız zaman aynı şekilde pil yeme durumu yükseliyor. Şuradaki yer equalizer ayarı. Equalizer ayarını tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi acayip şeyler mevcut. Ben FPS modunu genelde kullanırım çünkü oyun için kullandığımdan dolayı. Custom yapabilirsiniz ve custom'da gördüğünüz gibi kendi equalizer'ınızı kendiniz yapabiliyorsunuz. İkinci satırda da görmüş olduğunuz şey arkadaşlar, 2.4 GHz ile telefonunuza bağlandığınız zaman telefonunuz çalmıyor. Yani bunu aktive ettiğiniz zaman oyun oynarken telefonunuz meşgulü atıyor. Bilginiz olsun. Böyle bir güzellik de var. Buradan da Chroma RGB'sini açıp kapatabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi farklı modlarda deneyebiliyorsunuz. Böyle RGB kısmında Razer'ın standart işleri biliyorsunuz zaten bu kısmı. En üstteki kısımda noise cancelling, ister açıp ister kapatabiliyorsunuz. En alt tarafta da ortam sesini isterseniz açabiliyorsunuz. Yazılım kısmı da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde eksikliklerini söylemek istiyorum. İlk önce şu saçma olaydan başlamak istiyorum. Alımı zor. Hadi bunu geçtim. İçine koyduğun zaman dinlediğiniz herhangi bir şeyin durmaması, bu bence çok saçma bir şey. İkincisi, dokunmatik kısımlarında ANC'yi açarken ya da ortam sesini açarken maalesef ANC'yi kapatamıyorsunuz ya da ortam sesini kapatamıyorsunuz. İlla sistemine girip ANC'yi ya da ortam sesini kapatmak zorundasınız. Bilgisayara bağlıyorsun, bilgisayardan equalizer ayarı yapamıyorsun. Yani bilgisayardan herhangi bir şekilde ayar yapamıyorsun ya da PlayStation'dan yapamıyorsun. İlla telefondan yapmanız gerekiyor. Ya o zaman 2.4'ü niye koydun diye şeklinde sorarlar. Zaten bağlanıyor direkt. Hani bu da bana biraz saçma geldi doğru söylemek gerekirse. Dokunmatik kısmına alışmam uzun sürdü arkadaşlar. Bu sizin artınız olabilir, eksiniz olabilir. Benim için eksi olduğu için söylüyorum. Çünkü neden? Acayip komutları var. Biliyorsunuz 2 kere bas, basık tut peşinden. İşte 3 kere bas. Bu gibi acayip komutlar var. Bu komutlara benim alışmam uzun sürdü. Herkes tabi uzun sürecek diye bir şey yok. Kulaklık kullanmaya pek alışkın olmadığımdan ötürü de olabilir. Evet arkadaşlar, sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. TVS bir kulaklık alacaksınız ve oyun için istiyorsanız, çoğunlukla oyun yanlısı olduysanız, rahat etmek istiyorsanız yazın. Aynı zamanda da bir iki el atmak istiyorsanız, benim gibi. İşten canım sıkıldı, hadi şuradan rahat bir iki el atayım. Ama kalitesi de normal kulaküstü kulaklık olsun istiyorsanız tam olarak Razer Hammerhead Hyperspeed'i almak zorundasınız arkadaşlar. Ne gecikmesi var, ne sesi kalitesinde bir düşüklük var. Sezimleyemiyorsunuz. Rahat bir şekilde duyum yapabiliyorsunuz, adımları duyabiliyorsunuz, equalizer ayarı çekebiliyorsunuz. Bu kısmı, yani ses kısmı, oyun kısmı bu kulaklıkta tam cukka diye oturmuş diyebilirim. Herhangi bir şüphe etmenize gerek yok. Eksi saydıklarımın dışında, onlar sizin için fazlaysa kesinlikle almayın. Ama benim için rahat etmek öncelikli. Takıyorum. Sıcaklıktan etkilenmiyorum. İşimde de kullanıyorum. Aynı zamanda da oyun için bir elde oynatayım dediğim zaman da oyunumu da oynayabiliyorum. Bu yüzden bence bu kulaklık çok güzel olmuş. Cepte taşımalık değil, evde kullanmalık olarak ben bunu düşünüyorum. Sizler bilmem ne düşünürsünüz. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.